Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz papatyalı crop hırkanın yapımını paylaşacağım. Bildiğiniz gibi bu yıl geçen sezonun ve bu yılın en çok sipariş getiren modeli crop hırka. Genellikle şiş örgüsü olarak yapılır ama şiş örgüsü bilmeyen arkadaşlarımız da kesinlikle crop hırka biz yapamıyoruz demesinler diye ben ikinci bir video olarak yine tığ işi olarak crop hırka yapımını paylaşıyorum sizlerle. Daha önce kanalımda 1-1,5 yaş için bir crop hırka yapımını anlatmıştım. Böyle 2 yaşına kadar kullanılabilecek bir hırka yapımını anlatmıştım. Bugün daha küçük bir hırka yapımını anlattım. İlerleyen zamanlarda da kanalımda 7-10 yaş arası hani nasıl örülür onun videosunu çekmeye çalışacağım inşallah. Yine çektiğimde de yine bu videonun altında linkini eklerim. Şimdi modelime gelecek olursak arkadaşlar, modelimde şöyle önünde 3 tane büyük düğme kullandım ve rengarenk papatyalar kullandım. İsterseniz tek renk olarak da tercih edebilirsiniz veya benim gibi böyle rengarenk de tercih edebilirsiniz. Genellikle bu papatyaları kalın ipliklerle örerler. Ben Baby One'la ördüm. İnce bir ipliktir ve gayet de pofuduk oldu arkadaşlar. Bu papatyaların da yine bu iplikle, yani ince bir iplikle, elinizde olan herhangi bir ince iplikle de yine yapabilirsiniz. İnce bir iplikle nasıl böyle pofuduk olduğunu farklı bir videoda çektim ve yine bu hırkanın hemen altına linkini ekleyeceğim. Oradan da bakarak yapabilirsiniz bu papatyalarımızı. Hırkamda kullandığım malzemem şöyle göstereyim. Alize Baby Bez kullandım. Bu ölçülerde toplamda 2 tane ip kullandım arkadaşlar. Şu kadar arttı. Tığ olarak da 6 milim 3,5 6 numara 3,5 milimlik bir tığ kullandım. Sadece şu lastik kısımlarında, kolda, bedendeki ve koldaki lastik kısmında 5 numara 3 milimlik tığ kullandım. Önünde yine bedeni ördüğüm 6 numaralı tığ kullandım. Eğer küçük tığınız yoksa aynı bu şekilde de kollarını uygulayabilirsiniz. Şimdi beden ölçülerimi vereyim size. Şimdi bedenim şöyle açalım. Beden ölçülerini. Evet, 26 santim. 9-12 aylık çocukların rahatlıkla kullanabileceği bir ölçü. Beden olarak da 32 santimdir arkadaşlar. Dediğim gibi 1 yaşındaki çocuk gayet rahat kullanabilir. Hiç tereddütünüz olmasın. Yine açıklama kısmına 5 yaşa kadar bu hırkanın sayılarını, bu robadaki başlangıç sayılarını 5 yaşına kadar vereceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Evet, şimdi isterseniz hemen yapımına geçelim. Umarım kolaylıkla yapabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar, crop hırkamızın yapımına başlıyoruz. Öncelikle şöyle yapmış olduğum zincirimi şöyle bir ölçeyim. Evet, 24, şöyle bakayım. Evet, 23 santimlik bir zincirim var. Toplamda 42 tane zincir üzerinden işlem yapacağız ama ben 3 tane de fazladan zincir çekerek 45 tane zincir çektim. Eğer üzerine yapacağım trabzanlar eksik gelirse sökmektense böyle fazladan zincir çekmeyi tercih ediyorum. Şimdi arkadaşlar bunun üzerinde işlemlerimizi yapacağız. Şimdi bu zincirimizin küçük olduğunu düşünen arkadaşlarımız olacak. Ben daha önce de crop hırka modelini anlattım kanalımda. Orada küçük olduğunu söyleyen arkadaşlarımız oldu. Küçük ancak şöyle olabilir. Eğer kullandığım ipten daha ince bir ip kullanıyorsanız, tığınız daha ince bir tığsa, eliniz çok sıkıysa evet küçük olabilir. Benim verdiğim ipte benim verdiğim tığ numarasıyla yaparsanız küçük olmaz arkadaşlar. Çünkü biz zaten bu zincir üzerinde kollar ve arka bölümlerimiz var. Önleri örerken oluşturacağız. Artıra artıra oluşturacağız. Eğer eliniz sıkıysa bu tığdan bir yarım milim daha üst kullanın. Mesela bu 3,5 milim 4 milim kullanın. Yani bunları elinize göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi yapımına başlıyoruz. Önce ipimi doluyorum. Bakın 1, 2, 3, dördüncüye trabzanımı yapıyorum. Evet. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yanındakine trabzan yapıyorum.
Bu bizim ayrım yerimiz olacak. İpimi doluyorum. Bunu da sayarak 9 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu bizim kol için olan trabzanlarımız. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yanına trabzan yapıyorum. Arkası için de 20 tane trabzan yapacağım. Bunu da sayarak, bu artırmayı da sayarak 20 tane trabzanım olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındakine trabzan yapıyorum. Burası bizim arkamızdı, arka kısmımızdı. Şimdi kol bölümünü tekrar yapıyoruz. Bunu da sayarak 9 tane trabzanımızı yapalım. 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındakine trabzan yapıyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum arkadaşlar. Burada 2 tane trabzanım oldu. Burada başlarken de ön için 2 tane trabzanım vardı. Burada da bu şekilde. Şimdi burada 2-3 tane zincirim kaldı. Onu da ne yapıyoruz? Şöyle dibinden şöyle sökebiliriz arkadaşlar. Bakın bu şekilde sökebilirsiniz. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çektim. Hemen dibine trabzanımı yapıyorum. Yanındakine trabzan yapıyorum. Yuvaya bir trabzan. Bakın bu sırada şu ön kısımda şurada artırmamız yok. Ters kısımlarda artırma yapmayacağız. Sadece ön kısımda. Düz kısımlarda artırma yapacağız. Şu anda örneğimizin ters yüzündeyiz. Şimdi yuvamdayım. Bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar bir tane trabzan yaptım. İpimi doluyorum ve devam ediyorum. Sıkı örmeyin arkadaşlar. Sıkı örerseniz çok sert olur. Gevşek de örerseniz bu sefer çok bol olur. Yani orta kararını bulmaya çalışın. Evet, bakın şimdi önde şu yuvada bir tane trabzan yapınca burası 3 tane trabzan olmuş oldu ön kısmında. Şimdi kolu da sayalım yine size. Şu artırmamı da sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 9, 10 tane kol için oldu. Yuvaya da bir tane trabzan yapıyorum. 11. Evet, 2 zincir ve aynı yere tekrar trabzan. Ve devam ediyorum yine. Şimdi yuvalarda, bu sırada yuvalarda bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan yaptık. Burada da yine aynı şekilde yapacağım. Şu kısımda, şuradaki artırma yerinde. Buraya kadar isterseniz gelelim arkadaşlar. Evet, yuvadayım. Yuvaya bir trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir. Tekrar aynı yere bir tane trabzan yapıyorum.
ve devam ediyorum. Buraları hızlı geçiyorum çünkü zaten başka bir işlemim yok. Sadece trabzan yapıyorum arkadaşlar. Modelimiz trabzanlardan oluşuyor. Evet. Şimdi başa kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Bakın burada yuvaya geldim. Yuvamın içerisinde bir trabzan, bir iki zincir. Tekrar yuvaya bir trabzan yapıyorum. Ve şuradaki iki tane trabzanımı da yine yapıyorum. Bir de şu sondakini yapacağım arkadaşlar. 2. Evet. Şimdi döndürüyorum. Bakın modelimin düz yüzündeyim. Yani şu ilk sıradan düz mü ters mi olduğunu anlayabilirsiniz. 3. sıradayım ve modelimin düz yüzündeyim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şöyle dibine trabzanımı yapıyorum. Burada bir tane trabzan yapmış olduk. Tekrar ipimi doladım ve aynı yere, bakın tekrar aynı yere bir trabzan daha yapıyoruz. Burada bir tane artırma yapmış olduk. Yanındakine bir trabzan ve yanındakine yine bir trabzan. Yuvaya da 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 2 trabzan, 1 2 zincir ve tekrar yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi bakıyorum. Şu anda 3. sıramdayım. 1 2 3 4 5 6 tane trabzanım oldu ön kısımda. Devam ediyorum. Şimdi buralarda her birine birer kere trabzan yaparak ilerliyorum. Evet. Şimdi yuvaya geldim. Yine yuvama 2 tane trabzan. 1 2 1 2 zincir ve aynı yere tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Evet, şimdi bu şekilde ilerleyeceğiz. Yuvaya 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, şu ön kısma kadar gelelim. Evet, ön kısma kadar geldim. Buradaki artırma yerinde de yine 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yaptım. Şimdi devam ediyorum. Bakın diğer tarafta 6 tane trabzanım vardı. Burada da yine aynı şekilde olması gerekiyor. Buna tek batıyorum. Yanındakine de tek batıyorum. Şimdi şu sondakine 2 kere trabzan yapacağım. 1 ve aynı yere bakın. Aynı yere tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Döndürdüm. Bir zincir çekiyorum. Burada artırmamız yok. Örneğimizin ters yüzündeyiz. Şöyle dibine bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane trabzanım oldu. İkinciye batıyorum. 2. Hepsini bakın tek tek. Sayalım. 2, 4, 5, 6. Şimdi yuvaya bakın altta 2 trabzan yapmıştık. Burada bir trabzan. Bununla birlikte ön 7 tane oldu. Bir trabzan, 1 2 zincir ve yine aynı yere bir tane trabzan yapıyoruz. Bir sırada 2 trabzan, bir sırada bir trabzan. Şu önde artırmış olduğumuz yerde 2 trabzan yaptık. Artırma yapmadığımız yerde, şu önüne artırma yapmadığımız yerde de bir trabzan yaptık. Evet, şimdi devam ediyorum yine. Hepsine bakın tek tek trabzanlar yaparak ilerleyeceğim. Şimdi şurada kol için olan kısımda da yine artırmamızı göstereceğim size yuva içerisinde. Sonra devam edeceğiz. Evet. Şimdi yuvaya geldim. Trabzan, bir tane trabzan yaptım.
1 2 zincir ve aynı yere tekrar bir tane trabzan yaptım arkadaşlar. Evet, şimdi bu şekilde ilerleyelim. Diğer ön kısma kadar böyle gelelim. Evet, ön kısma kadar geldim. Şimdi buradaki yuvaya bir trabzan yapıyorum. 2 zincir ve tekrar yuvaya bir tane trabzan yaptım. Ön için her birine birer kere trabzan yapıyorum. 7 tane trabzanım olacaktı şuradaki artırma yeriyle. 3 4 5 6 ve 7. Evet, döndürdüm. Şu anda 5. sıramıza başlıyoruz ve düz yönümdeyim arkadaşlar. Bakın şu ilk sıradan anlayabilirsiniz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen dibine trabzan yapıyorum. Bu bir trabzanım. Ve bu sırada düz yönlerde artırmalarımız olacaktı bu ön kısımlarda. Ve tekrar aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Burada 2 tane trabzan yapmış oldum. Şimdi her birine birer kere yapıyorum. Yuvaya gelene kadar. Her birine birer trabzan yapacağım. Evet. Şimdi yuvamın içerisine de bakın altta bir trabzan yapmıştık. Burada 2 trabzan yapıyorum. 1 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yapıyorum. Şimdi öndeki trabzan sayımıza bakalım kaç tane yapmışız. Şimdi 2 4 6 8 10 tane trabzanım oldu önde. Devam ediyorum. Şöyle devam edelim. Artık her birine kollarda artırma yok. Her birine birer kere trabzan yapıyorum. Yuvaya geldiğimde orada 2 trabzan yapacağım. Yuvalarda bir sırada bir trabzan, bir sırada 2 trabzan şeklinde ilerliyoruz. Bakın büyümeye başladı bile. Yani küçük olma ihtimali yok. İnce bir iple yaptığınız takdirde tabii ki küçük olur, minyatür gibi olur. Ama benim verdiğim kalınlıktaki iple yaparsanız elinizde çok sıkı değilse küçük olmaz arkadaşlar. Minyatür gibi oldu diyen arkadaşlarımız oldu. Sonuçta ben elimde yaparken görüyorsunuz, ölçüyorum da. Yani farklı bir modeli alıp hani başka bir yerde farklı sayılarla yapıp önünüze koymadım. Öyle bir şey kesinlikle yapmam. Yapacak olsam video çekmem. Evet, şimdi şöyle bakın, yuvaya 2 trabzan yapıyorum. 1 2 trabzan yaptım. 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Şimdi isterseniz şu ön kısma kadar gelelim. Sonra o kısmı yine sizlerle paylaşacağım. Evet, ön kısma geldim. Şimdi burada 2 tane trabzan yapıyorum yuvada. 2 zincir ve tekrar yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi diğer tarafta önde 10 tane trabzanım olmuştu. Burada da yine aynı şekilde 10 tane trabzanım olması gerekir. Bunlara dikkat edelim. Şimdi 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi ön kısımda 2 tane trabzan yapacağız. Bakın bir tane trabzan yapıyorum ve aynı yere tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. Yani burada artırma yapmış olduk. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Hemen dibine bakın, trabzanımı yapıyorum. Ters kısımdayız. 2 4 5 6. sıradayız. Ters kısımdayız. Ters kısımlarda artırmamız yok arkadaşlar. Yani sadece ön kısımlarda artırmamız yok. Yuvalarda tabii ki var. Şimdi yine devam edelim. Yuvaya kadar öreceğim. Burada evet. Yuvada da altta 2 trabzan yapmıştık. Burada bir tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar bir tane trabzan yaptım. Devam ediyorum. Evet, sıra sonuna kadar, diğer ön kısma kadar gelelim.
Evet, ön kısma geldim. Buradaki yuvada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Devam ediyorum. Her birine birer kere trabzan yaparak örüyorum arkadaşlar. Bakın sonda da bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi burada bakalım 2 4 6 8 10 11 tane trabzanım oldu ön için. Şimdi döndürdüm. 7. sıradayım ve düz yönümdeyim. Yani düz yönünde artırmamızı yapıyoruz. Bir zincir çektim. Şöyle dibine bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum ve aynı yere tekrar bir tane daha trabzan yaptım. Tekrar ipimi doluyorum ve devam ediyorum. Düz yönümde 2 tane artırmamızı yapmıştık. Şimdi devam edelim. Şuradaki koldaki şuradaki artırma yerinde yine size göstereceğim. Sonrasında robamıza bakalım son görüntüsünü nasıl olmuş. Evet. Şimdi buradaki yuvama da 2 tane trabzan yapıyorum. Altta bir tane yapmıştım. Burada 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Şimdi buradaki trabzan sayısını sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14 tane trabzanım oldu ön için. Şöyle de bir genel görüntüsüne de bakalım arkadaşlar. Bakın. Evet. Ön kısımlarda şöyle bakın. Çaprazlığımız oluşmaya başladı. Şöyle arka kısmında ölçüsünü vereyim size. Şu anda 2, 4, 6 sıra ördük. 7. sıradan gidiyoruz. Şu anda 6 sıra üzerinden ölçü vereceğim. Evet, 19 santim. 19 santimlik bir ölçü var şu anda. Şimdi bu şekilde ilerleyeceğiz. Düz yönlerde başta artırma yapacağız. Ters yüzümüzde artırmalarımız olmayacak. Yuvalarda da artırma yapmış olduğumuz düz yöndeki sırada 2 trabzan, ters yöndeki sırada 1 trabzan şeklinde bu yuvalarımızı yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi ben birkaç sıra daha öreceğim. Sizlerle kaç sıra ördüm, kaç santim ördüm, bu kısmı sizlerle paylaşacağım. Birazdan buradayım. Arkadaşlar, benim hırkamın gördüğünüz gibi roba kısmını tamamladım. Şöyle bakalım, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 sıra ördüm. Ön sıra benim, bakıyorum, 23 santim, 23,5 santim gibi bir ölçüye denk geldi. Şöyle göstereyim, sizler de görün. Bakın şu şekilde 23 santim gibi bir ölçü. Şöyle de ölçelim. Roba kısmında 10 santim. Şimdi burada şöyle yapıyorum. Bakın şu iki artırma yerlerini üst üste koydum. Evet. Şimdi birleşim yapacağız. Bu sırada birleşimimizi yapacağız. 11. sırada birleşimimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bakın birleşim yaparken de düz ön yüzümdeyim. Burada artırmamı yaptım. Artırmamızı bu ön kısım şu iki ucu birleşene kadar artırmalar devam edecek. Yani kolları birleştirsek de biz artırmalarımızı aynı bu roba kısmındaki gibi devam ettireceğiz. Şimdi bakın burada dibine 2 tane trabzan yaptım. Devam ediyorum. Kolu nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Bedenimi birazcık daha büyütmek istedim. Onun için de kolu birleştirirken zincir çekeceğim ben. Şimdi o kısma kadar gelelim. Yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 4 zincir 4 trabzan demek. İpime doluyorum ve gidiyorum şuradaki yuvamın içerisine trabzanımı yapıyorum.
Evet. Ve devam ediyorum. Arka kısmı da bu şekilde öreceğim. Birazcık daha siz daha geniş bir beden istiyorsanız 5-6 zincir çekebilirsiniz arkadaşlar. Ama benim için 4 tane yeterlidir. Hem roba kısmıyla da dengeli olsun istedim. Onun için o şekilde hazırladım. Şimdi şu arka kısmı bu kısma kadar örelim. Bu artırma yerine kadar gelelim. Sonrasında yine oradaki birleştirmeyi de sizlere göstereceğim. Evet, yuvanın içerisine kadar geldim. Hemen buraya bir tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Ve gidiyorum. Şuradaki yuvamın içerisine bir trabzan yaparak birleştiriyorum. Şimdi yine devam ediyoruz arkadaşlar. Trabzanlarımızı yaparak örüyorum. Şu anda düz kısımdayım. Düz kısımda artırma yapıyorduk. Bunu unutmayalım. Sadece trabzan olarak yaptığım için hızlı geçiyorum. Başka herhangi bir işlem yapmıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın sona kadar geldim. Bu sonu paylaşacağım sizinle. Evet, şimdi sondaki trabzanımın üzerindeyim. Trabzanıma bakın. Bir ve aynı yere tekrar bir tane daha trabzan yaptım. 2 tane trabzanımızı yapmış olduk. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir dibine trabzan yapıyorum. Bir tane. Ters yüzündeyim ve artırma yapmayacağım. Devam ediyorum. Dediğim gibi bu ön kısımlar birleşene kadar artırmalarımız devam edecek. Buna dikkat edelim. Zaten ben size hani kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Benim kaç sırada iki ucun birleştiğini size söyleyeceğim arkadaşlar. Ama bu ölçü, bu sıra sayısı tutmayabilir. O yüzden hani benim yaptığım sırayı da baz alın ama kendi elinize göre de değerlendirin. Belki benim yaptığım sırada sizinkisi birleşmeyecek. O zaman ne yapacaksınız? Bir sıra daha öreceksiniz. Yani birleşene kadar öreceksiniz. O yüzden hani önemli olan burada zaten modelin yapılışını bilmeniz. Evet, şimdi bakın bu kısma kadar geldim. Şimdi şuradaki bir trabzanımın üzerine trabzan yapıyorum. Burada 4 tane zincirim vardı. 4 tane zincirimi de yine yapacağım. Şöyle düz çeviriyorum bunu. 1, 2, 3, 4. Evet, 1. Bakın birinciyi yapıyorum. 1. 4 zincirim vardı. Üzerine de 4 tane trabzan yapacağız. 2, 3, 4. Ve şuradaki bakın geçiyorum. Şuradaki trabzanımın üzerine devam ediyorum. Evet. Sıra sonuna kadar gelelim böyle. Diğer kol altındaki zincirli kısma da geldim. Buradaki trabzanın üzerine yaptım. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 tane trabzanımızı yaptık arkadaşlar. Ve şimdi şunun üzerine de yine trabzanla devam ediyorum.
sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bu sırada artırmamız yoktu. Sondakine bir kere trabzan yapıyorum. Yani bir tane batıyorum ve döndürüyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şu anda düz yüzündeyiz. Ön yüzümdeyiz. İpimi doluyorum. Burada artırma yapacağız. Yani bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra yapmıyoruz. Bakın. Bir tane trabzan yaptım. Yine dibine bir tane daha trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir son halini bir görelim. Evet. Evet. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada artırma yaptım. Bitişte de bu sonda da artırma yapacağım. Sizler de o şekilde örün. Ben artırma bitene kadar yani şu iki uç dediğim gibi şöyle yan yana birleşecek. Tamamen şöyle yapışık olacaklar. Bu şekilde olana kadar öreyim. Sonrasında da devam edeceğiz. Ben size kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Sonrasında da nasıl devam edeceğimizi yine söyleyeceğim arkadaşlar. O kısma kadar gelelim. Sizlere anlatacağım. Arkadaşlar benim iki ucumda bakın birleşti. Şimdi koldan itibaren kaç sıra yaparak birleştirdim? Bunu söyleyeyim. Şuradan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. 6 sıra sonunda iki ucum birleşti. Şöyle bakın. Sizinki daha fazla sırada yaptığınızda da birleşebilir. Eğer zaten bedenini büyük yapıyorsanız daha fazla sırada yaptığınızda birleşecektir arkadaşlar. Hani benimkisi küçük olduğu için bu şekilde. Şimdi bundan sonraki kısımlarda artık artırmalar yapmayacağız. Bir zincir çekiyorum. Dibine trabzanımı yapıyorum. Normalde artırma yaparken dibine 2 tane trabzan yapıyorduk. Şimdi artık bir tane olarak devam edeceğiz. Bütün sıralarda bu şekilde olacak. Şimdi böyle örerek devam edelim. Lastik kısmına kadar gelene kadar öreceğim. Kaç sıra ve kaç santim örmüşüm yine sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Lastik kısmında yine beraber öreceğiz. Sonrasında artık ön ve kol kısımlarıyla devam edeceğiz. İlerleyen zamanlarda bu crop hırkanın büyük bedenini anlatmayı planlıyorum. Yani büyük beden derken 10, 11, 12 yaş gibi anlatmayı planlıyorum. Ayrıca da size yine ölçüler de vereceğim. İnşallah en yakın zamanda onu da çekebilirim ve sizlerle paylaşabilirim. Bu videonun altında 5 yaşa kadar sayılar mevcut. Açıklama kısmına bakabilirsiniz arkadaşlar. 5 yaş üzerine yapmadığım için net bir sayı veremeyeceğim ama hani büyük yaş yapmak istiyorsanız eğer hani 5 üzerinde yapmak istiyorsanız 7-8 yaş kıyafetini ölçerek yapabilirsiniz. Şimdi ben büyük bedeni hazırladığımda daha net sayılar ortaya çıkacaktır. Yani bir 10 yaş 11-12 daha karar vermedim. Hazırladığımda sayılar daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. O zaman da size daha net bilgi veririm arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ilerleyeceğiz. Lastik kısmına kadar gelelim. Hiçbir şekilde artık artırma yapmıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi o kısma kadar gelelim. Sonra yine beraberce crop hırkamızı yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar hırkamın bedenini şöyle tamamladım. Lastik kısmına geçeceğim. Şöyle beden eksiltme yerinden itibaren şimdi bakıyorum en son eksiltmemiz şuradaydı. Burayı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sırada burada ördüm. Santim olarak da vereceğim. Şu kesimden sonra yapmış olduğum yeri hem santim hem de sıra olarak vermek istiyorum. 7 santim örmüşüm. Komple boy olarak yakadan itibaren de ölçüyorum. Yakadan itibaren de 25 santim arkadaşlar. Şimdi zaten genişçe de bir lastik öreceğim. O lastiğimle de zaten
istediğim sonuca geleceğim. Lastik örerken 1 numara yarım numara küçük tığla başlıyorum. Yani hırkamı 3,5 ile örmüştüm. 3 ile birlikte lastik kısmını yapacağım. Şimdi size lastik kısmının nasıl yapıldığını göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir zincirimizi çektik. Hatta 2 zincir çekeceğim burada çünkü lastik kısmındayız. Şimdi şunu şöyle önden alıyorum. Gözüküyor mu? Evet, şunu önden alıyorum. Bunu da yine önden alıyorum. Eğer tığınız, ince tığınız yoksa arkadaşlar aynı şekilde devam edin. Ben birazcık şöyle bel kısmından, bu lastik kısmından azıcık toplasın istiyorum. O yüzden bu şekilde. Eğer ince tığınız yoksa kalın tığla daha hani hırkanızı ördüğünüz tığla daha sıkı sıkı örerek de yapabilirsiniz. Şimdi 2 tane ön lastik yaptım. İpimi doluyorum. Şunu da şöyle arkadan, bakın şöyle göstereyim iyice. Şöyle arkadan geliyorum. Önden alıyorum. Tekrar gösteriyorum. Arkadan geldim. Trabzanımın üzerinden geçiyorum. Tekrar arkaya ipimi alıyorum. Ve geri geliyorum. Burada bir tane arka lastik yaptık. Şimdi yine 2 tane ön lastiğimiz olacak. Şöyle bakın önden 1, tekrar önden 2. İpimi doluyorum. Şimdi bir tane arka lastik yapacağız. Şöyle arkadan öne doğru geliyorum. Bunun üzerinden geçiyorum. Şuradan alıyorum. Şimdi 2 tane ön lastiğimiz olacak. Bir tane arka lastiğimiz olacak. 2 tane ön lastiğimiz. Bir tane de şöyle arkadan gelerek yapıyorum. Evet. 2 ön lastik, bir arka lastik şeklinde sıramızı tamamlayacağız. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet, şu diğer kenara kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda şöyle zincirime batarak birleştiriyorum. Şimdi döndürüyorum. Bakıyorum arkadaşlar. Evet. Şu kısmı yaparken düz yüzündeydim arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım size. Bakın düz yüzünde şu 2 tane ön lastiğimiz düz yüzüne denk gelecek. Ters kısımda da bir tane arka lastiğimiz olacak. Bunu söylemeyi unutmuşum. Onu da söylemiş olayım. Evet. Şimdi ters yüzüne döndürüyorum. Şimdi yine 2 zincirimi çektim. Bakıyorum. Şimdi önde kabartı olarak gördüğümü şu şekilde önden alıyorum. Bakın bu önde kabartı olarak. Bunu önden alıyorum. Arkada gördüklerim şurada 2 tane bakın arkada var. Şunlar. Bunları da yine şöyle arkadan öne doğru geliyorum. Alıyorum. Şimdi bunu önden alıyorum. Çünkü önde görüyorum. Şunları arkada görüyorum. Bunları da arkadan. Bunu önde. Bunları arkada. Bunları da önde. Evet, bu şekilde ilerleyeceğim.
Bedenimin lastiği de böyle olacak. Şimdi kaç sıra öreceğimi tam bilemiyorum arkadaşlar. Öreyim. Sonra kaç sıra örmüşüm, kaç santim lastik örmüşüm. Bunu sizlerle paylaşacağım. Ben de öreyim, sizler de örün. Sonrasında devam edelim. Şöyle ön tarafından da göstereyim, bakın. Böyle. Arkadaşlar ben bedenini ördüm. Şimdi bedenini kaç sıra lastik örmüşüm bunu söyleyeyim size. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sıra lastik ördüm. Bunu isterseniz uzatabilirsiniz. Ben hani bu sıra benim için uygundur. Şöyle lastik kısmının da ölçüsünü de vereyim size kaç santim olduğunu. Evet, 5 santimlik de bir ölçümüz oldu. Bedenimin ölçüsünü de komple vereyim size. Komple bedenimin ölçüsü de 28 santim mi? 29 santim arkadaşlar, bedenimin ölçüsü. Şimdi kolu beraber yapacağız. Ben bir kolu yaptım. Diğer kolu da beraber yapalım. Oldukça kolay. Şimdi öncelikle bakıyorum. Ters kısımda bitirmişim. Şöyle baktığınız zaman bakın şurası düz, şu ters kısım. Şuradan düz kısımdan ilmeğimi takacağım. Eğer düzde bitirdiyseniz tersten eklemek için de çevirmeniz gerekiyor. Şimdi şuradan takıyorum ilmeğimi. Diğer tarafta 43 tane ilmeğim var arkadaşlar. Burada da yine 43 tane ilmeğim olması gerek. Tam şuranın ortasında takacağım. Evet. Bir zincirimizi çektik. Hemen dibine trabzanımı yapıyorum. Ve yanından devam ediyorum. Kolda hiçbir şekilde eksiltme, artırma hiçbir şey yok. Döne döne gideceğiz. Yani bir düz taraftan bir ters taraftan döne döne öreceğiz. Şöyle şuradan birazcık ilmek. Evet. Her bir ilmeğime birer kere trabzan olacak şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Eğer diğer taraftaki koldan daha fazla sayıda ilmek elde ediyorsanız arkadaşlar eksiltme yapacaksınız. Eksiltmeyi de şöyle göstereyim nasıl yapıldığını şurada. Tabii ki ama başta ve sonda yapacaksınız bu eksiltmelerinizi. İkinci sırada yapabilirsiniz. Ben ikinci sırada göstereyim. İlk sırayı bu şekilde örün. Hatta sayacağız sonrasında kaç tane olduğunu. Şöyle her bir ilmeğe birer kere olacak şekilde batalım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, geldik sıranın sonuna. Şöyle bir tane zincir çekiyorum ve döndürüyorum. İpimi doluyorum. Bakın şu dibe değil, hemen yanındakine. Eğer ilk sırada fazla geldiyse bu trabzanlarınız şöyle yapın eksiltmenizi. Diğer koldan şöyle 2 çıkın. Tığımda 2 tane var. Tekrar ipimi doluyorum. Yanındakine batıyorum. 2 çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Bu şekilde de bir eksiltme yapmış olursunuz. Benimki eşit geldi arkadaşlar. O yüzden şöyle devam ediyorum. Yine burada 43 tane trabzanımız olacak. Bu trabzanlarınızı sayın, eksik olmasın. Şimdi sıra sonunda o bir zincire batışımı göstereceğim size. 2-3 zincir çekerek başlamıyorum. Oradaki o zincirimin kaymasını sağa sola, sağ tarafa doğru böyle bir çapraz şeklinde gidiyor arkadaşlar. Onun olmasını istemiyorum. İstemediğim için de ben o kısımda bir tane zincir çekeceğim. Hem de o kadar belirgin olmayacak.
sıra sonuna kadar yine gelelim. Kol boyunca hiçbir eksiltme yapmayacağım. Şimdi bedenimde kaç sıra örmüştük? 13 sıra kol altından itibaren bedenimi örmüştüm. Toplam 13 sıra bedenim. Lastiğe kadar olan kısım, kol altından lastiğe kadar olan kısım 13 sıra. Bu kolu da yine 13 sıra öreceğim. Sonrasında lastiğe geçeceğim. Ama lastiği bedende yaptığım gibi hani ilk sırasında bir eksiltmelerim olacak. Onu göstereceğim size. Lastiğin ilk sırasındaki eksiltmelerimi. Sonrasında da zaten aynı şekilde devam edecek. Şimdi bu sırayı da yapayım. Şöyle sık iğne ile birleşimimi göstermek istiyorum size. Şimdi şöyle atıyorum, bakıyorum. Şimdi şu en son noktaya, şuraya batacak mıyım, batmayacak mıyım? Yani trabzan yapacak mıyım, yapmayacak mıyım? Ne yapıyoruz? Sayıyoruz. Şu sık iğnemi saymıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 tane trabzanım var. Demek ki ben oraya sık iğnemin olduğu yere, yani şuraya sonuna batacağım arkadaşlar. 43. Evet ve sık iğnemle birleştiriyorum. Bakın şurası sık iğnem. Zaten şurada ilmeğim gözüküyor. Şu. Batıyorum ve içinden çıkarıyorum. Döndürüyorum. Şu ipim de burada bulaştığında düzenleyeyim. Evet. Şimdi döndürüyorum. Düz yönümdeyim. Şöyle bir zincir çektim. İpimi doluyorum. Bakın başlarken dibe batmıyorum. Sonunda dibine batıyorum. Başlarken yanındakine batıyorum. Hep bir zincirle başlarsanız burada herhangi bir kayma olmayacaktır. Hem de oradaki o zinciriniz çok fazla gözükmeyecek. Şimdi bu şekilde 13 sıra örelim. 43 trabzanımız hep 43 trabzan olarak olacak. Sizinkinde farklı bir trabzan sayısı çıkabilir. İlla ki sayıya takılı kalmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim, bakın. Evet, 13 sıra örelim. Sonrasında da şu koldaki eksiltme yapmış olduğum ilk sıra, lastiğin ilk sırası, o kısmı sizlerle paylaşacağım. Daha sonrasında da ön kısmımızı yapacağız. Papatyalarımızı dikip hırkamızı sonlandıracağız. Arkadaşlar kol kısmını 13 sıra ördüm. Şimdi lastik kısmına geçeceğiz. Lastik kısmını beraber yapacağız. Ben bir yarım milim daha ince tığımı aldım. 3,5 ile örüyordum arkadaşlar. 3 milimimi aldım. Lastik kısmını o şekilde öreceğim. Eğer ince tığınız yoksa aynı tığla örebilirsiniz ama birazcık sıkı örmeye gayret gösterin. Evet, şimdi ipimi doluyorum. Bakın. Hemen yanındaki ilmeğim, şunu şöyle belinden tutuyorum ve alıyorum. Bir. İkinciyi de yine bu şekilde belinden tutuyorum ve alıyorum. 2 tane ön lastik yaptım. Tek tek alarak. Şimdi ipimi doluyorum. Bir tane arka lastik yapacağım. Ama şu ikisini de bir alacağım arkadaşlar. Yani burada bir tane kesim yapmış olacağız. Bakın şöyle geliyorum. 1, 2 trabzanın üzerinden geçiyorum. Bakın 2 trabzanın üzerinden diğer arka tarafa doğru ipimi alıyorum. Ve yine bu 2 trabzanın üzerinden aldım ipimi. Trabzanımı yapıyorum. Sadece bu arka kesimlerde, arka lastiklerde bir kesimimiz olacak. Şimdi yine bakın bir tane tek olarak alıyorum. Yanındakini de yine böyle tek olarak aldım. Bunun
Bunların ikisini de şöyle bakın. 2 trabzanım. Şöyle arkasından geliyorum. 2 ilmeğimin de üzerinden geçiyorum ve bunu alıyorum. Bunu bir tane önden. Yine bunu da bir tane önden. Bunların ikisini de yine arkadan geliyorum. Bakın 2 tane trabzanımın üzerinden geçiyorum ve diğerine ilmeğimi alıp geri çıkarıyorum. Böylelikle kolumuz, bakın şu diğer kolu göstereyim. Şöyle toparlanacak, daralacak. Hani şiş örgüsünde kollar böyle ince daralıyor. Aynı onun gibi olacak. 2 tane ön lastik, ikisini bir alarak yine kadar bütün arka lastiklerimizi bu sırada böyle birer tane eksilterek kullanıyorum. Şimdi şurada bir tane ön lastik yapmışım. 2 tane ön lastik yapıyoruz arkadaşlar. Hata yapmayalım. Bir, iki ön lastik, iki tane arka lastik. Bir, iki ön lastik, arka lastik. 2 ön lastik. Bunların da ikisini bir alıyorum. Bir tane arka lastik yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar. Evet. Birleşimimizi de şu şekilde yapıyoruz. Şimdi şöyle bir zincir çektim. Şimdi bakın öndeki kabartılarımı, önde olan kabartılarımı bu şekilde yine bellerinden topluyorum ve alıyorum. Bunu da yine belinden topluyorum, alıyorum. Şimdi şu arkada olan bir tane, bakın arkadaki tek lastiğimi de bir tane olarak alıyorum. Artık bundan sonra eksiltme yapmıyoruz. Eksiltmelerimiz ilk sıradaydı. Öndeki kabartılarımı önden, bunu da yine şöyle arkadan bir tane olarak alıyorum. Bundan sonrası bedende uyguladığımız lastik. Aynısını birebir yapacağız. Şimdi bedende kaç sıra yaptıysak kolda da o kadar yapalım arkadaşlar. Sonrasında da şu ön kısımlarının lastiğine geçeceğiz. Evet. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Kolu bitirdim arkadaşlar. Toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sıra ördüm. Bedende de yine 6 sıra örmüştük. Şimdi bu ön pat kısımlarına geçeceğiz. Önlerini beraberce yapalım. Şimdi öncelikle hırkamız bu şekilde. Şuradan ipimi takacağım. Diğer taraftan ters kısımdan gideceğim. Şöyle ipimi alayım. Tam uçtan takıyorum. Şöyle bir zincir çektim. 1, 2.
Zincir çektim. Trabzanlarla yukarı doğru gideceğiz ve her bir ilmeğe araya boşluğa bir tane trabzan yapacağız. Şimdi ipimi doluyorum. Şöyle bakalım. Hemen bakın. Şuraya bir tane trabzan yapıyorum. Yanındaki boşluğa bir tane trabzan. Şuraya bir tane trabzan. Tığ numaramı değiştirmedim. Normal bedeni ördüğüm tığla örüyorum şu anda. Bu ön kısımda sadece bu tığ kullanıyorum. Evet, şimdi şöyle boşluğa da bir trabzan. Şuraya bir trabzan. Trabzan. Her bir sıraya denk gelecek şekilde trabzanlarımızı diziyoruz. Aynı yere iki kere yapmayın. Bu sefer toplar ve bu tarafta nasıl batıyorsak, nerelere trabzan yapıyorsak diğer tarafta da aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Buna da dikkat edelim. Yani bir tarafta daha az, bir tarafta daha fazla olmasın. Eşit olması gerekiyor. Evet. Bu şekilde trabzanlar yaparak devam edeceğim. Baş kısma kadar böyle gelelim. Baş kısma kadar geldim. Yani şu yakaya dönüş yerine buraya bir tane daha dönüş için trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Bakın her bir ilmeğime şöyle bir tane trabzan. Şurada da yine. Buraya da yine bir trabzan. Her birine birer tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar diğer tarafı da dip kısma kadar inelim. Sonrasında da düğme ilik yerlerimizi ayıracağız. Eğer küçük düğmeler kullanacaksanız ilik yeri ayırmanıza gerek yok. Çünkü üst sıradaki lastik kısmında hani lastik araları zaten bir boşluk olduğu için o kısımlardan minik düğmeler sığıyor. Ama ben bugün hırkamla büyük düğme kullanacağım. O yüzden de ilik ayıracağım. Bu iliği de yine ayırırken sizlerle paylaşacağım. Üst lastik sırasında ayıracağız bu iliği. Şimdi böyle trabzanla şu uç kısma kadar diğer yaka, bakın şu uç kısma kadar trabzanla gelelim. Dediğim gibi dikkat etmeniz gereken şu tarafta nasıl battıysak, nasıl trabzan yaptıysak, kaç adet trabzan yaptıysak diğer tarafta da öyle olması gerekir. Eksik veya fazla yapmayın. Bir uyumsuzluk olur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Evet, bir sıra trabzanıma gittim. Şimdi burada işaretleyicilerimi taktım, ilik yerlerime. Bu ilk baştakini şurada en son artırma yapmış olduğumuz yer var arkadaşlar. Bakın aynı yere iki kere batmış olduğum yer var. Oraya takıyorum. Diğerini de dibe taktım. Sonra arasındaki sayıları bakın, diğerini de şöyle burada. Daha sonrasında da şu arasındaki gittiğim trabzan sayısını sayıp ortasını bularak bunu taktım. Yani 9 tane trabzan var benim aralarda. Şimdi devam edelim. Bu sırayı lastik olarak tamamlayacağız. Bedende 2 ön lastik ve bir arka lastik yapmıştık. Burada da yine aynı şekilde yapacağım. Bir zincirimi çekiyorum. Şu önümdekini şu şekilde
İkinci şöyle ön lastik olarak alıyorum. Bakın. Yanındakini şöyle arka lastik olarak alıyorum. Bunu da yine ön lastik olarak alıyorum. Şimdi burada işaretleyicim var. Bu benim düğme ilik yerim. Bir tane zincir çekiyorum. Buraya atlayacağım. Ama bunu ön lastik olarak kabul ediyorum. Çünkü burada 2 tane ön lastik yapmam gerekiyor. Bunu ön lastik olarak kabul ediyorum. Ve yanındakini arka lastik olarak alıyorum. Evet, ipimi doladım. Şimdi 2 tane ön lastik. Bir tane arka lastik. 2 tane ön lastik. Bir tane arka lastik ve ön lastik. Şimdi bakın arkadaşlar, yine burada bir tane işaretleyicim var. Yani burası benim düğme ilik yerim. O zaman şurada bir tane zincir çekiyorum. Bunu atlayacağız ve bununla yine ön lastik olarak kabul edeceğim. Hani 2 tane ön lastiğimiz olması gerekiyor. Bunu da ön lastik olarak kabul edip buraya atlıyorum. Bunu arka lastik olarak yapıyorum. Eğer ilik yeri ayırmayacaksanız bu işlemleri yapmanıza gerek yok. Hani zincir çekmenize gerek yok. Direkt örüp gidin arkadaşlar. Evet, şimdi 2 tane ön lastiğimizi yapıyoruz. Şu arka lastik. 2 tane ön lastik. Arka lastik. Ön lastik. Yine ilik yerime geldim. Bakın burada şöyle bir zincir çekiyorum. Yine bunu ön lastik olarak kabul ediyorum. Atlayacağım. Bunu arka lastik olarak alıyorum. Ve 2 tane ön lastiğimi yapıyorum arkadaşlar. Evet. Bir arka lastik, 2 ön lastik şeklinde devam ediyoruz artık. İlik yerimiz yok. Bitirdik ilik yerlerimizi. 3 tane düğme kullanacağım. Şöyle başa kadar gelelim arkadaşlar. İpimi de ayırayım. Bu kısmı diğer tarafa kadar aynı şekilde örelim. Diğer uca kadar. Böyle öreceğiz. Sonra bir üst sırada bunları nasıl ilerletmemiz gerektiğini de yine göstereceğim. Özellikle ilik yerine orada nasıl bir işlem yapacağız, bunu da yine sizlerle paylaşacağım. Bir üst sıram benim son sıram. Yani artık hırkamızı bitireceğiz arkadaşlar. Düğmelerimizi dikip papatyalarımızı da üzerine ekleyip bitireceğiz. Papatya yapımını bu videonun altına link olarak bırakacağım. Ekleyeceğim. Papatyalarımız ince iplikle yaptım. Yani kalın iplikle örmedim. İnce iplikle ördüm. Ve nasıl pofuduk olduklarını göreceksiniz birazdan. Size bıraktığım linkte işte o iple nasıl ördüğümü gösteriyorum. İlla ki gidip hani kalın iplikler almanıza gerek yok. Elinizde bulunan iplerle de gayet güzel papatyalar, pofuduk papatyalar oluşturabileceksiniz. Evet, şimdi isterseniz bakın yaka kısmındayım şu anda. Yaka kısmında yapalım. Diğer kenara uca kadar gelelim ve devam edelim. Sona kadar geldim. Şimdi döndürüyorum. İpimin bir zincir çektim. Şimdi ne görüyorsam onu yapacağım arkadaşlar. Bakın şu 2 tane, şu önde en son 2 taneyle bitirmiştim. Burada arkada gözüküyor. Şu anda hırkamın ters yüzündeyim. Bunları şöyle arkadan alıyorum.
Yanındakini de yine arkadan. Yani burada ön lastiklerimizi yapmış olduk. İpimi doluyorum. Bunu yine bu şekilde yanındakini 2 tane. Bakın burada bir kabartı şeklinde burada. Bunu buradan alıyorum. Evet, bu şekilde yine ilerleyeceğim. İlik yerlerine kadar gelelim arkadaşlar. Sonra ilik yerlerinde o kısımları nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım. İlik yerimize geldim. Şimdi ipimi doluyorum. Bu ilik yerine bir tane trabzan yapıyorum. Daha sonrasında yine devam ediyorum. Ne görüyorsam onu alarak örüyorum arkadaşlar. Şimdi diğer ilik yerine geldim. Yine burada da bir tane trabzan yapıyorum. Bakın boşluğa yine bir trabzanımı yaptım. Devam ediyorum. Sıra sonuna geleceğim. Şöyle diğer ileğimize de yine bir tane trabzan yapacağız. Burayı hızlı geçiyorum zaten. Hani iki gördüklerimi aynı şekilde yapıyorum. 2 tane arkada, bir tane önde şu anda. Yine yuvaya bir tane trabzan yaptım. Evet. Şurada da en sonda bir trabzanımı yapıyorum ve bir zincir çekip ipimi koparacağım. Şöyle bir bakalım. Evet. En son düğmelerimizi de dikip bir hırkamızın son haliyle gelelim. Evet, hırkamızın son haliyle geldik. Bu şekilde arkadaşlar, rengarenk çiçekler yaptım, papatyalar yaptım. Çok da yakıştı hırkamın rengine. Bu papatyaları nasıl dikeceğiz? Bunu şimdi göstereyim size. Ben şu anda dikmedim. Beraber bir tanesini dikeceğiz. Şimdi şöyle ilmeğimin bakın şu şekilde alıyorum. Şu aralarından, papatyaların şöyle aralarından şu şekilde dikiyoruz. Bunu da buradan bu şekilde bütün papatyamızın etrafını dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle papatyalarınız kaysın istemezseniz eğer, yani hani kaymasın zaten papatyalarınız, bakın şöyle koyduğunuz yerde şurada sabit dursun. İğneleyin önce, sonrasında dikin. Hani kayma problemi olmasın diye. İsterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Böyle bütün hepsini dikin arkadaşlar. Ve böyle çok tatlı bir crop hırkanız olmuş olsun. Dediğim gibi papatyaların linkini hemen açıklama kısmına ekliyorum. Sağ alt köşede bir ok göreceksiniz. O oka tıkladığınızda açıklama bölümüne ulaşacaksınız. Orada bunların yapım videosu mevcut. İnce bir iplikle Kartopu Baby One'la yaptım bunları arkadaşlar. İnce iplikle de nasıl böyle pofuduk olabildiğini sizlere gösteriyorum videoda. Onu da izlemenizi öneririm. Evet, böylelikle de bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım kolaylıkla yaparsınız. 5 yaşa kadar, tanıtımda da söylediğim gibi 5 yaşa kadar bu ölçüleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Başlangıç kısımlarını ve son kısımlarını, oradan da 5 yaşına kadar yapmak isteyenler oradan da alıp yapabilirler. Gelecek olan videolardan anında haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim.